Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gazete baklavası tarifiyle geldim. Bayram sofralarını şenlendirecek muhteşem bir lezzet oldu. Baklava hamuru nasıl yoğrulur? Baklava hamurunun içerisine neler konur? Açarken nelere dikkat etmeliyiz? Bütün püf noktalarıyla harika bir video olduğunu düşünüyorum. Evet, lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım. Sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Öncelikle tatlımın şerbetini yapmakla başlıyorum. 5 su bardağı toz şekerimi tencereme aldım ve üzerine yine 5 su bardağı suyumu ilave ettim. Orta ateşte kaynamaya bıraktım. Kaynayan şerbetimin üzerine çeyrek limonumu sıktım ve bu şekilde ağzı açık bir şekilde kaynamaya bıraktım. Ben şerbetimi kaynadıktan sonra orta ateşte 20 dakika daha kaynattım. Kıvamını şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Baklavanın yapılışı kadar şerbet de çok önemli arkadaşlar. Şerbetimiz çok koyu olursa çok çabuk şekerlenme yapacaktır. O yüzden tatlımızın güzelliği kadar şerbetimizin de güzel olmasına, tam kıvamında olmasına dikkat edelim. Evet, kaynamakta olan şerbetimi şu şekilde kaşığıma alıyorum. Kaşığımdan dökmüş olduğum şerbetimin son damlalarının nasıl döküldüğünü bu şekilde kontrol ediyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi son damlaları ağır bir şekilde dökülüyor. Bu şerbetimiz olmuş demektir arkadaşlar. Tekrardan soğuduktan sonra da kıvamını sizlerle paylaşmak istedim. Görüyorsunuz. Şerbetimiz ne çok koyu ne de çok cıvık. Şerbetimizin cıvık olması tatlımızı çabuk yumuşatır. Şerbetimiz koyu olursa şayet çok çabuk bir şekilde şekerleme yapar. O yüzden mutlaka şerbetimizin bu kıvamda olmasına özen gösterelim. Evet, şerbetimi yaptım. Soğutmuş olduğum şerbetimi bir kenara alıyorum ve tatlımın yapım aşamasına geçiyorum. Ben bu tatlı tarifim için toplamda 1,5 su bardağı su kullandım. Ve 1 su bardağından 2 parmak eksik yağımı ilave ediyorum. 2 adet yumurtamı da ilave ettikten sonra dolu dolu 2 yemek kaşığı sıkmış olduğum limon suyumu ilave ediyorum. Aşağı yukarı yarım çay kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. İçerisine koyduğumuz yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne ve unumuzun marka ve kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine devam edelim. Evet, bu şekilde toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum ve yoğurma işlemine tezgahımda devam ediyorum. Bu tür hamur işlerinde ve özellikle baklavalarda hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekmektedir. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. O yüzden hamur yoğurma işlemini oldu bittiye getirmeyelim. Çok güzel bir kıvam olana kadar yoğurma işlemine devam edelim. Evet, yoğurmuş olduğum hamurumu bu şekilde iki parçaya bölüyorum ve hiç dinlendirme yapmadan mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum bezelerimin üzerine nişastamdan ekliyorum. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi küçük küçük açıp bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Evet, yapmış olduğum hamurlarımı bu şekilde aralarına bol bol nişasta serperek üst üste gelecek şekilde bir tabağıma alıyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar, hamurumu yoğurduktan sonra dinlendirmedim. Direkt açma işlemine geçtim. Ve bu şekilde nişastayla buluşturmuş olduğum hamurlarımı üzerini çok güzel bir şekilde kapatıp 1 saat, vaktiniz varsa 2 saat buzdolabının normal kısmında dinlenmeye bırakıyorum. Hamurlarımızın çok güzel bir şekilde açılması için dinlenme işlemi çok önemli arkadaşlar. Hatta bu hamurumuzu geceden yapıp sabaha kadar da dinlendirebilirsiniz. Gerçekten ne kadar güzel dinlenirse o kadar güzel hamurlar açarsınız.
Evet, bu şekilde 2 adet bezemi aldım. Aralarını bol bol nişastalıyorum ve açma işlemine geçiyorum. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi kenarlarına baskı uyguluyorum. Hamurumuzu açma işlemine başladığımız zaman bu şekilde çok fazla bastırmayalım arkadaşlar. Ve sonrasında da açma işlemine devam ederken mutlaka kenarlarına baskı uygulamaya özen gösterelim. Ortası kendiliğinden açılıyor zaten. Kenarlarının açılması çok önemli. Tam da bu esnada alttaki hamurumu üste getirdim. İkisinin eşit bir şekilde açılması için. Çünkü altta kalan hamur daha küçük oluyor. Üzerindeki hamur daha büyük açılıyor. O yüzden açma işlemine ilk başladığımız zamanlarda alttaki hamuru üste çıkarmaya özen gösterelim. Ve bu şekilde özellikle kenar kısımlarına hafif hafif baskı uygulayarak açma işlemine devam ediyorum. Öncelikle böyle ikişer ikişer sarıp açıyorum. Sonrasında aralarını açıp yapışıp yapışmadığını kontrol ediyorum. Ve yapışmaya meyilli olan bölümlerine tekrardan nişasta ilavesi yapıyorum. Ben baklavamı açmak için mısır nişastası kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz buğday nişastası da tercih edebilirsiniz. Evet, bütün hamurlarımı bu şekilde açma işlemine devam ediyorum. Bu hamurdan dilediğiniz baklavayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün gazete baklavası yapacağım. Gerçekten hamurumuz çok kaliteli. İnanın, ustasından almış olduğum harika bir hamur tarifi. Bu hamurla dilediğiniz baklavayı gönül rahatlığıyla yapıp tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizin ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Evet, şu şekilde hamurumun inceliğini göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir hamur oldu. Hamurumun inceliğini de gösterdikten sonra kurumaması için hiç bekletme yapmadan baklavamın yapım işlemine geçiyorum. Hamurumun tekini alıyorum, oklavama sarıyorum ve bu şekilde büzgüler oluşturuyorum. Hamurumu bu şekilde bir fırın kağıdının üzerine çıkartıyorum. Kenarlarındaki fazlalıkları bir rulet yardımıyla kesip hamurumun ortasına yerleştiriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi cevizimi tam ortasına gelecek şekilde güzelce ekliyorum ve fırın kağıdımın ucundan tutup bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şekillendiriyorum. Yapmış olduğum tatlılarımı aşağı yukarı 2 parmak kalınlığında kesip tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet, tekrardan bir sefer daha göstermek istiyorum. Bu şekilde hamurumuzu oklavamıza sardık. İki ucundan ortaya doğru toparladık ve bu şekilde hamurumuzda büzgüler oluşturduk. Kenarlarındaki fazlalıkları ruletle kesip hamurumuzun tam ortasına yerleştiriyoruz. Yine hamurumuzun tam ortasına gelecek şekilde cevizimizi ilave ediyoruz. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi fırın kağıdımızın iki ucundan tutup bu şekilde şekillendirip 2 parmak kalınlığında olacak şekilde kesip tepsimize yerleştiriyoruz. Gerçekten dokusu, kıvamı, hamuru, şerbeti inanın muhteşem oldu. Bütün püf noktalarını kaçırmamız adına videomu atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Evet, bütün tatlarımı bu şekilde yaptım, hazırladım. Eritmiş ve tortularından arındırmış olduğum sıvı yağ tereyağı karışımı bu şekilde tatlımın her tarafına güzelce serpiştiriyorum. Tatlarımın her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Ben bu tatlım için 250 gram kadar tereyağı ve yarım su bardağı sıvı yağdan yardım aldım. Siz dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tabi her zaman benim tercihim tereyağdan yana. Evet, bu şekilde yağlamış olduğum tatlımı 5-6 dakika beklettim. Ve 180 derecelik fırınıma pişmeye gönderdim. Evet, tatlım fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçti. Soğuk şerbetimle buluşturuyorum. Tatlımızın çok sıcak olmamasına özen gösterelim. Mutlaka ilk sıcaklığı çıkmış olsun.
Tatlımız ılık, şerbetimiz soğuk olacak. Bu şekilde şerbetimle buluşturuyorum ve 1 saat dinlenmeye alıyorum. Evet, 1 saatin sonunda tatlım güzelce şerbetini çekti. Şu şekilde iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten kıvamı, lezzeti muhteşem oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet arkadaşlar, tüm tariflerinde olduğu gibi bu tarifimde anlaşılır ve de pratik bir şekilde bütün püf noktalarıyla vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomu yorumlar kısmından dolaşırsanız mutlaka gördüğüm an dönüş yapıyorum. Sorularınızı videomu yorumlar kısmından yöneltebilirsiniz. Evet, şu şekilde servis tabağıma aldım ve tatlımın son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz tatlarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.